şu İtalyan evlerinden birinde ben de yaşasam diyorsanız bugün o hayalinizi yıkmaya geliyorum. An itibariyle 8 yıldan beri İtalya'da yaşıyorum ve gerçekten bu süreçte birçok şeyi fark ettim. Bunlardan bazılarını zaten sizinle paylaştım ama bugün hiç konuşmadığımız bir konuyla ilgili konuşacağız. Bugün konuşacağımız konu İtalyan evlerinin eksi yönleri diyelim. Evet, benim için eksi. Size göre bakalım eksi mi olacak bilmiyorum ama öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü az çok bizim alıştığımız stilin dışında birçok şey ve tabii ki hayat alışkanlıklarınızı değiştirmek, bazı şeyleri tolere edebilmek, yurt dışında yaşıyorsanız yapabildiğiniz bir şey zaten. Ama bazı şeyler de var ki tolere edemiyorsunuz. Bugün onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bahsedeceğim İtalyan evleri şu an hali hazırda yeni yapılan apartmanlar falan değil. O hani böyle sokak aralarından geçerken baktığımız rengarenk yan yana olan, duvarlara ortak olan evler var ya, hani imreniyorsunuz. İşte o evlerden bahsedeceğim. Hatta şu anda bu evlerden bazıları 1 euroya satılıyor ve insanlar sürekli diyor ki İtalya'ya gidip 1 euroya bir ev alsam ve orada yaşasam ay ne kadar iyi olur, şöyle olur, böyle olur, bir sürü de hayal kuruyorsunuz. İşte ben bugün o hayalleri birazcık yıkacağım. Ya birazcık değil, bayağı yıkacağım. İlk bahsetmek istediğim şey şöyle dışarıdan bakınca aslında hepinizin fark ettiği bir şey bence. Ortak duvarları olan evlerden bahsediyoruz. Yani siz burada otururken yan tarafta salonunuz, işte yatak odanız, yan tarafta diğer bir evin salonuyla veya yatak odasıyla falan ortak olarak bir duvara sahip oluyor. Bu ne demek? Evet, çok güzel ses geçiriyor olması var. Evet, kendinizi böyle çok izole hissetmiyorsunuz, o var. Ama başka bir şey de şu, eğer bir gün komşunuz tadilat yapacaksa ya da siz tadilat yapacaksanız bu bayağı sorunlu oluyor. Çünkü ortak bir tane duvardan bahsediyoruz. Gerçekten hiç içinde kalmak istemeyeceğim bir durum. Mesela ben evimde böyle çok güzel oturacağım ama komşum diyecek ki ya bizim ortak duvar var ya, işte ben bir tadilat yapacağım. Yani şurada da bir tane biliyorsun ki duvar var. Hasar görebilir, haberin olsun. İyi de senin evindeki tadilat neden beni ilgilendiriyor demek isterim ama ilgilendiriyor. Çünkü ortak bir duvarımız var maalesef. Hatta madem dış görünüşten başladık, bazı balkonlar var, balkonlar ortak. Şöyle uzunca bir balkon yapılmış. Burada da 2-3 tane daire olduğunu düşünün yan yana. Ve hepsinin kapısı var balkona. Ama balkon ayrılmamış hiçbir şekilde hiçbir duvarla. İnsanlar ne yapıyor? Araya bitkiler koyuyor. Araya böyle işte kendilerini göstermemek için böyle ayraçlar koyuyorlar ama hani kaldırıp çekebileceğiniz şeyler bunlar. Yani hiçbiri gerçekten bir duvarın yerini tutmuyor. O kadar bir yaşam ortaklığından bahsediyorum. Bu gerçekten benim için çok büyük bir eksi. Hatta bazı insanlar tanıyorum. Komşuların arası çok iyi değil ama mesela köpeği o komşuyu sevmiş. Hani komşu böyle işte vazonun arasından ya da o hani ayıraçlar var ya, separatör deniyor. Onların böyle altından yemek falan bir şeyler veriyor köpeğe. Çok ilginç bir durum. İki komşu selamlaşmıyor bile ama köpek diğer komşuyu sevebiliyor. Yaşamlar gerçekten çok ortak. O yüzden benim gerçekten hoşuma gitmeyen bir şey bu. Ha, komşuculuk sevmediğimden mi? Hayır. Ama yani onlarla birlikte yaşamak istemem. Kendi küçük evim, kendi küçük çemberim olsun, daha iyi olur. Diğer bir şey, İtalyan balkonları gerçekten çok küçük arkadaşlar. Yani hiçbir işinize yaramayacak bir balkon. Bu gerçekten beni çok üzüyor. Çünkü bizim için balkon her şey demek. Yani bunu gerçekten gönülden söylüyorum. Bizim o taraflarda işte Adana, Hatay, oralarda biz balkonu çok güzel kullanırız. Gerek işte mangal yakmak olsun, gerek akşamları çıkıp oturmak olsun, çayımızı orada içeriz. Yani ne bileyim, bizim için balkon olmazsa olmazdır. Bunu özellikle böyle söylüyorum çünkü mesela Ankara taraflarında falan pek balkon kullanılmıyor. Bunu biliyorum ama yani belki bir Ankaralı çok da umursamayacaktır bunu. Hani çünkü Ankaralılar ben görüyorum, kimisi dışarıya böyle buzdolabını falan koymuş balkona ya da çevirmiş ya da işte ne bileyim bir oda gibi falan kullanıyor. Ben ama balkonu gerçekten balkon olarak kullanan bir kültürden geliyorum ve o yüzden benim için balkon çok önemli. İtalyanlarda ya balkon hiç yok ya da varsa da böyle 2 adım atınca bitiyor, hatta 2 adımını da atamıyorsun. O kadar küçük ki çamaşırını asabiliyorsan mükemmel kalıyor yani. Ve bu beni gerçekten çok üzüyor.
Çünkü mesela benim evimin de balkonu yok ve şey gibi düşünülüyor, hani ya balkona çok da gerek yok falan gibi. Çünkü ben istediğimi söylüyorum ama tabii insanlar böyle alışmışlar hani balkonları olmadan yaşamaya. Onlara da çok gerek yokmuş gibi geliyor. Tamam, evlerin dışından biraz konuştuk. Şimdi içeri girinceki durumdan bahsetmek istiyorum. Bu bahsettiğim eski İtalyan evleri stilinde evler, fark ettiyseniz böyle dışarıdan boyalarından fark edebileceğiniz üzere şöyle dikey dikeydir. Mesela burası böyle bir sarı bir evdir. Hemen yanında pembe bir ev vardır. Yatay olarak çok büyük görünmezler. Yani uzun değillerdir ama yukarı doğru çıkıyordur bu ev. İşte bu gerçekten dışarıdan harika görünse de içeri girdiğinizde bir problem olabiliyor. Birkaç tane ev gezdim. Ev değiştirmek istediğimiz bir dönemdeyiz ve hani sürekli böyle aklımıza geldikçe şu ev güzelmiş bakalım diyoruz ama hepsinin sonunda şuna geliyorum ben. Bu evler dikey evler. Yani buna demek, içeri giriyoruz ve en az 3 kattan oluşan bir evden bahsediyorum. Böyle merdivenle kat kat çıkıyorsunuz. Benim evim şu an 2 katlı olmasına rağmen hiç kullanışlı değil. Yani hadi benimkisi tolere edilebiliyor ama bazı merdivenler var böyle çok dikey ve gerçekten dikey olmak zorunda. Çünkü ev yatay olarak hani ona müsait değil. O yüzden de her kata böyle çıkıyorsun dikey bir merdivenden. Giriyorsun mesela mutfak. Sadece bir katta mutfak. Sonra merdivenle çıkıyorsun. İkinci katta salon. Merdivenle çıkıyorsun. Yani hani böyle bir düzen. Ve çıkınca da böyle bir koridor falan yok. Direkt kapı. Giriyorsun. Koridor varsa zaten çok küçük. O kadar çok merdiven var ki çok rahatsız edici bir şey haline geliyor. Yani bu çok katlı ve çok merdivenli sistem dışarıdan estetik bir yapı oluştururken içeriden bence gerçekten çok büyük bir sorun. Ben şu anda bu yaşımda bile bu merdivenlere üşeniyorum. Düşünün artık yaşlanınca nasıl düşünürüm. Çünkü o merdivenleri kullanmayayım, sadece şu katta yaşayayım da diyemezsiniz. Dediğim gibi her katta bir tane iki tane oda olduğu için mecburen kullanıyorsunuz. Diğer bir şey ise benim hoşlanmadığım bir şey. Çünkü benim kültürüme göre ayakkabı eve gelirken çıkartılıyor. Tabii ki İtalyanların da çok umursamadığı bir şey bu. Çünkü ona ayakkabıyla eve gidiyor. Bu ne demek? Dış kapı açıldığında bir ayakkabılık koymak için yer olmasına gerek yok. Hani bir böyle ceketimizi çıkartalım, rahatlayalım. Bir antre olmasına çok gerek olmuyor. O yüzden bu evlerde ya antre hiç yok ya da çok küçük ve kullanışsız. O yüzden de antrenin olmaması şöyle dursun. Direkt bir odanın içerisine giriyorsunuz genelde. Ben bunu da sevmiyorum. Mesela bizim evde öyle. Açıyorsun, benim salonla mutfak birlikte ve o alana giriliyor. O kadar sinir bozucu bir şey ki. Mesela evimde şu an en nefret ettiğim şey bu benim. Açıyorum ve evin içindeyiz yani. Hani bir antre yok. Bir giriş küçük de olsa, minik de olsa yok. Yani benim ayakkabılığım mesela ayakkabılık olarak kullanmaya çalıştığım alan zaten salona dahil. O kadar sinir bozucu bir şey ki. Yani bilmiyorum, hiçbir şekilde alışamadım. Hani insan diyor ki yıllar geçince alışırım falan. Yok, alışamadım. Bu benim için büyük bir problem halinde hala. Ve bundan gerçekten nefret ediyorum. Belki de şu sayacağım bütün maddeler içerisinde en çok buna sinir oluyorum. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birçok Amerikan evi falan da böyle. Hatta dizilerden falan örnek verelim. Mesela Friends'te kapıyı açarsınız, hemen böyle sol tarafta Monica'nın evinden bahsediyorum. Sol tarafta mutfak vardır, sağ taraf hemen zaten oturma odasıdır. Onun gibi düşünün çünkü onlarda da ayakkabı hani çıkarma kültürü yok. Çok böyle hop içeri hemen evin içine giriyorlar. Gerçekten tolere edemediğim bir şey. Bunlar genel olarak eve şöyle bir baktığımızda görebileceğimiz şeyler. Ama biraz yaşadıktan sonra da tabii ki başka olumsuzluklar çıkıyor. Mesela bunlardan ilki çok eski elektrik sistemleri olduğu için çok çabuk böyle şarteller atabiliyor evde. Aynı anda mesela ben fırın ve çamaşır makinesi çalıştıramıyorum. Çok ağır geliyor ve hop her şeyimiz duruyor. Tabii benim buna alışmam, öğrenmem daha doğrusu bayağı bir uzun sürdü. Çünkü başlarda hani hiç böyle bir şey yaşamadığım için şey zannediyordum. Ya elektrikler gitti galiba falan zannediyordum. Sonra Fabio evde varken denk geldi. O da bana dedi ki bunun ikisi aynı anda çalışmaz. İşte sistem kaldırmıyor. Sistem eski. Yani ya tamamen sistemi değiştireceksiniz eski bir İtalyan evinde yaşıyorsanız ya da eğer bu sistemle yaşıyorsanız böyle günün belirli saatlerinde fırını çalıştırıp belirli saatlerinde çamaşır makinesini çalıştırmanız gerektiğini beyninizin bir yerine yazacaksınız. Çünkü aynı anda kesinlikle olmuyor. Hop şarteller atıyor. O şarteller atınca benim de şartellerim atıyor. Başka bir şey yine bu sistemlerin eski olmasıyla alakalı su.
Su problemi yaşıyoruz. Bazen böyle sabah uyanıyorum, çok güzel su var. Oo tamam diyorum, hani bugün su problemi yok. Çünkü bazen belediye tarafından da su ya böyle hani az gönderiliyor da tamamen kapatılabiliyor belli saatler aralıklarında. Diyorum tamam, çok güzel su var. Bir çamaşır makinesi diyorum, çalıştırılır. Çalıştırıyorum, sonra bir bakıyorum komşum da çalıştırmış oluyor yarım saat sonra. Ve su o kadar az geliyor ki. Yani komşunuzun ne yaptığı sizi ilgilendiriyor. Bu durumda sizi ilgilendiriyor. Çamaşır makinesi alarm veriyor su yok diye. Durdursam çamaşırlar yarı ıslak ve kötü bir koku yapıyor. Tabii ben ne zaman komşum çamaşır atacak bilemiyorum falan filan gibi sorunlar. Yani su sistemi olsun, elektrik sistemi olsun, eski bir İtalyan evindeyseniz gerçekten problem çıkartıyor. Başka bir şey, mutfakta yine bahsetmek istediğim, birçok mutfakta, daha doğrusu tüm eski İtalyan evlerindeki mutfaklarda doğal olarak diyeceğim çünkü o zamanlarda olmayan bir makinaydı, bulaşık makinesi yeri yok. Yani ne sistemi var ne de onu koyabileceğiniz bir alan var. Çünkü zaten genel olarak mutfaklarda küçük. Ben mesela çok istiyorum ama maalesef mutfağımda öyle bir yer yok. O yüzden de koyamadım. Sonradan sistemi kurdurabilirdim. Ama maalesef koyamıyorum, yer yok. Yani çok sinir bozucu bir şey. Ama bu şekilde ilerliyor. Bir de işin komik yanı, bulaşık makineleri çok uygun fiyat olarak ama bu benim hiçbir işime yaramıyor. Yani eskiden şöyle bir şey varmış. Bazı şeyler çok pahalı olduğu için alıp kullanamazmışsınız. Ya şu anki günümüzde özellikle de İtalya'da teknolojik aletler, ev aletleri falan o kadar pahalı değil. Ama sadece sistem olmadığı için maalesef kuramıyorum. Bu söyleyeceğim zaman içerisinde gerçekten benim en çok sabrımı zorlayan şey oldu. Şu an böyle bahsedince birçok insan, İtalya'da yaşayan insanların bana evet ya bu gerçekten hepimize kök söktürüyor diyeceğini biliyorum. Çok gerçekten sinsi de bir problem. Çünkü eve ilk girdiğinizde anlamıyorsunuz da, görmüyorsunuz. Genelde zaten temizlenmiş ve size öyle gösteriliyor oluyor. Ama sonrasında biraz yaşayınca çok böyle büyük kayıplarla, eğer geç fark ettiyseniz, maalesef yüzleşiyorsunuz. Neden bahsediyorum? Küf. İtalyan evleri çok küfleniyor. Gerçekten küfleniyor. Her yerde böyle. Köşelerde bir küf oluşumu, siyah bir görüntü. Bu yetmiyormuş gibi eğer o köşe bir dolabın arkasında falan kaldıysa, mesela benim kıyafet dolabımın arkasında kalmıştı. O yüzden de dolabın içerisine geçip kıyafetlere kadar o küf kokusunu hissediyorsunuz. O kadar kötü bir şey ki. Dolabın arkası da böyle full küf olmuştu, biliyor musunuz? Yani hani diyeceksin ki hiç mi fark etmedin? Hiç fark etmedim. Çünkü o hale gelmesi galiba 2-3 gün içerisinde oluyor. Yani o kadar hızlı yayılıyor ki o oluşum süresi çok yavaşken yayılma süresi bir anda oluyor. Ve sen onu zaten fark ettiğinde ya ne oluyor falan derken tamam duvarı görüyorsun ama dolabı düşünemiyorsun. İşte o süreçte olan olmuş oluyor. Ben buraya geldiğimde öyle bir şey yaşadım. Ve inanır mısınız? Tüm dolaptaki her şey yıkandı ve bu haftalar sürdü. Haftalar sürdü çünkü yıkanıyor, kuruyor ve balkonun olmadığı bir evde oluyor bu işlem. Ve tabii ki dolap da çok güzel bir şekilde dezenfekte edilmesi gerekiyordu. Dolabın o arka kısmını komple değiştirdik çünkü olacak gibi değildi arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var, temizlenmesi tamam okey, temizleyebiliyorsun ama hem çok böyle izler kalıyor hem de boya tamamen çıkıyor. Yani o duvar artık eski duvar olmuyor. Ve ben bu görüntüden çok rahatsız oluyorum. Bizim evimizde böyle artık böyle belli dönemlerde benim gidip kontrol ettiğim yerler var. Ha burada küf çıkıyordu falan diye düşündüm. Ama gerçekten çok rahatsız bir durum. Yani bunu sürekli hatırlamanız gerekiyor. Bununla savaşmanız gerekiyor. Mesela marketlerde bu küfle ilgili çok fazla ürün var. Çünkü gerçekten bütün evlerde bu problem olduğu için buna yönelik de tabii ki sektör ne olmuş? Gelişmiş. Küf çıkarma deterjanları, kokusuz olanları, agresif olanları, işte daha böyle geliştirilmiş teknoloji olanları, bir sürü bununla ilgili ürün var. Benim de temizlik dolabım şu anda bunlarla dolu maalesef ve geldiğimde hiç yoktu. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu da bilmiyordum. Biraz bu beni böyle hani yoran bir şey. Çünkü dönem dönem bununla uğraşmanız gerekiyor ve ben kesinlikle işte hipon falan, çamaşır suyu tarzı şeylerin kokusundan çok rahatsız oluyorum. Faranjiti olan bir insanım. Hani direkt ben de uğraşamıyorum.
Fabio'nun boş bir gününü bekliyoruz. O böyle işte maskeler, eldivenler falan. O böyle bu işlere hani girişiyor. Ve ben de geri kalan sonrasında temizlik işlerine girişmiş oluyorum. Evi ne kadar havalandırsak da onun kokusu da kalıyor. Bir süre yaşam duruyor aslında. Yani bir süre o odada, hangi odada işlem yapılıyorsa yaşam durmuş oluyor. Bununla savaşmak için mesela bir humidifikatör denilen bir tane bir şey aldık. Aslında annemler hediye etti. Teşekkür ediyorum tekrar annemle babama. Ve o şöyle bir araç. Çalıştırıyorsunuz ve evden günlük fazla nemi çekiyor. Belirli bir yüzdeye geldiğinde de otomatik olarak duruyor. İnanmayacaksınız. Bazen bir gecede sadece 5 litre su çıkartıyor bu alet. 5 litre. İnanabiliyor musunuz? Yani o kadar çok nem var ki evde. Ama şöyle de bir şey var. Ev nemli. Öyle olmasına rağmen benim her yerim kuruyor. Cildim kuruyor. Çok değişik bir durum bu. Gerçekten çok ilginç bir şey. Anlatamıyorum şu anda belki ama mesela bir Satay Adana tarafında bu nemden çok şikayet ederiz ama saçlarımız bile nemlenir. Dokunduğunda vücudumuz nemlenir. Burası hem kuru hem de duvarlarında küf oluşuyor. Aşırı nemli hem de. Yani bu çok değişik bir durum. Bu rutubet ancak İtalya'da yaşayanı delirten ve benim size şurada kelimelerle anlatamayacağım bir durum. Ama emin olun eğer yaşasaydınız derdiniz ki lanet olsun. Lanet olsun evine de duvarına da, yani gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Evet, bugünlük benden bu kadardı. Daha eminim birçok aslında negatif kısmı var ama ben bunları yaşarken görüp ve sinirlenip küçük falan diye size anlatmamışımdır. Videoyu kapattıktan sonra kesinlikle aklıma gelir. Eğer sizin varsa merak ettiğiniz İtalyan evleriyle ilgili pozitif ya da negatif şeyler sorabilirsiniz. Onlarla ilgili de başka bir tane video çekebilirim. Eğer İtalya'da yaşıyorsanız ve bu sorunlarla yüzleşiyorsanız ya da başka bir yerde mutlaka onları da yazın. İnsan ister istemez alıştığı şeyin dışında bir şey gördüğünde her ne kadar oraya uyum sağlasa da tabii ki beynimiz önceki öğrenilmiş kısmına bir kıyas karşılaştırma yapıyor. Bunlar benim yaptığım karşılaştırmalardı ama her şeye rağmen yine de evimi eksikleriyle, negatif olan her şeyiyle sevmeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten unutmayın ama bu benim için çok önemli. Çok mutlu oluyorum. Oradaki artı bir beni acayip mutlu ediyor. Ve diğer videoyu izlemek için de hemen zile tıklıyorsunuz ki oradan da hemen bildirim gidiyor. Bir de dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumlarını çok severek okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.